Merhaba değerli dostlar, ben Doktor Göksel Eğer. Bugün sizlerle tıp dünyasında son yılların en büyük heyecan yaratan, halk arasında mucize iğne ya da zayıflama aşısı olarak adlandırılan ancak bilimsel ismiyle GLP-1 reseptör agonistleri dediğimiz ilaç grubunu tüm detaylarıyla konuşacağız. Amacım, kulaktan dolma bilgilerle sağlığınızı riske atmanızı engellemek ve bu ilaçların vücudunuzda tam olarak nasıl bir değişim yarattığını, bilimsel literatürün bu konuda ne dediğini en anlaşılır şekilde sizlere aktarmak. Öncelikle bu ilacın isminin nereden geldiğini anlayarak başlayalım. GLP-1 aslında vücudumuzda, özellikle bağırsaklarımızda doğal olarak üretilen bir hormondur. Biz yemek yediğimizde bağırsaklarımız bu hormonu salgılar. Bu hormonun temel görevi beynimize "doydun, artık yemeği bırak" sinyali göndermek ve pankreasa "kan şekeri yükseliyor, insülin salgıla" talimatı vermektir. İşte bugün konuştuğumuz ilaçlar bu doğal hormonun etkisini taklit eden ancak vücutta çok daha uzun süre kalarak çok daha güçlü etki gösteren sentetik moleküllerdir. Etiyoloji, yani bu ilaçların neden ortaya çıktığına baktığımızda asıl hedef kilo vermek değil, tip 2 diyabet, yani şeker hastalığını tedavi etmekti. Bilim insanları şeker hastalarında kan şekerini düzenlemek için bu hormonu taklit eden ilaçlar geliştirdiklerinde hastaların sadece şekerlerinin düzelmediğini, aynı zamanda ciddi miktarda kilo kaybettiklerini fark ettiler. Bu gözlem obezite tedavisinde yeni bir çığır açtı. Peki bu ilaçlar vücuda girdiğinde hangi mekanizmalar çalışıyor? Belirtiler ve etkiler üzerinden gidelim. İlaç kan dolaşımına girdiğinde ilk olarak midenin boşalma hızını yavaşlatır. Gastrik boşalma dediğimiz bu sürecin yavaşlaması şu anlama gelir: yediğiniz bir yemek normalde 2 saatte midenizi terk edecekse, bu ilaçla birlikte bu süre çok daha uzar. Sonuç olarak kendinizi çok daha uzun süre tok hissedersiniz. İkinci ve belki de en önemli etkisi beyin üzerindedir. Beynimizdeki hipotalamus bölgesinde bulunan iştah merkezine etki ederek yemek aşermesi dediğimiz o durdurulamaz yeme isteğini baskılar. Artık sürekli ne yiyeceğinizi düşünmez hale gelirsiniz. Tanı basamakları ve muayene bulgularına geldiğimizde bir hekim olarak biz bu ilaçları herkese reçete etmiyoruz. Bu bir kozmetik ürün değil, tıbbi bir tedavidir. Öncelikle hastanın vücut kitle indeksi değerine bakarız. Kilonuzun boyunuzun metre cinsinden karesine bölünmesiyle elde edilen bu değer 30'un üzerinde ise veya 27'nin üzerinde olup beraberinde yüksek tansiyon, uyku apnesi ya da kolesterol yüksekliği gibi ek bir hastalığınız varsa bu tedavi değerlendirmeye alınır. Ancak öncesinde mutlaka kapsamlı bir kan tahlili yapılır. Pankreas enzimleriniz, böbrek fonksiyonlarınız ve özellikle aile öykünüzde belirli tipte tiroid kanserleri olup olmadığı titizlikle incelenir. Bu muayene ve tetkik aşamalarını atlayarak sadece bir tanıdık önerisiyle bu ilaca başlamak hayati riskler taşıyabilir. Tedavi seçenekleri ve uygulama kısmına geçelim. Bu ilaçlar genellikle haftada bir kez karın veya uyluk bölgesinden yapılan çok küçük iğneler şeklinde uygulanır. Ancak tedavi sadece iğneyi yapmakla bitmiyor. İzleyicilerimin çok iyi anlamasını istediğim bir nokta var: bu ilaçlar sihirli bir değnek değildir. Eğer bu süreci protein ağırlıklı beslenme ve direnç egzersizleri, yani kaslarınızı çalıştıracak sporlarla desteklemezseniz, kaybettiğiniz kilonun önemli bir kısmı kas dokunuzdan gider. Kas kaybı demek, metabolizmanızın yavaşlaması demektir. Bu da ilacı bıraktığınız gün verdiğiniz kiloları hızla geri almanızla sonuçlanır. Yani gerçek tedavi, ilacın yarattığı iştah kesilmesini bir fırsat bilerek yaşam tarzınızı baştan aşağı değiştirmektir. Şimdi gelelim bu ilaçların yan etkilerine ve bu süreçte neler yapabileceğinize. En sık karşılaştığımız durumlar bulantı, kusma, midede yanma ve kabızlıktır. Bu yan etkiler aslında ilacın midenizi yavaşlatma etkisinin bir sonucudur. Bunları hafifletmek için şu basit ama kritik önerilere dikkat etmelisiniz. Porsiyonlarınızı ciddi oranda küçültün, çünkü mideniz artık eski hacmi kabul etmiyor. Yiyecekleri çok uzun süre çiğneyin. Özellikle yağlı, kızarmış, baharatlı ve ağır soslu gıdalardan uzak durun. Çünkü bu gıdalar zaten yavaşlamış olan midenizde daha da uzun süre kalarak size şiddetli bir rahatsızlık verir. Ayrıca sıvı alımını asla ihmal etmeyin, ancak suyu yemek sırasında değil, öğün aralarında yudum yudum tüketin. Burada çok ciddi bir uyarı yapmam gerekiyor. Eğer bu ilaçları kullanırken sırtınıza vuran, kuşak tarzında çok şiddetli bir karın ağrısı yaşarsanız veya durdurulamayan, fışkırır tarzda kusmalarınız olursa, bu durum akut pankreatit dediğimiz pankreas iltihabına işaret ediyor olabilir.
Böyle bir durumda asla biraz dinleneyim geçer dememeli, vakit kaybetmeden en yakın hastaneye başvurmalısınız. Bu tür riskler nedeniyle bu ilaçların mutlaka hekim takibinde kullanılması şarttır. Takip süreci bu yolculuğun en önemli parçasıdır. Biz hastalarımızı belirli aralıklarla kontrole çağırırız. Kan değerlerindeki değişimleri, vitamin eksikliklerini ve vücuttaki yağ-kas dengesini izleriz. Bazen ilacın dozunu kademeli olarak artırmak gerekir, bazen de yan etkiler nedeniyle dozu sabit tutarız. Kendi başınıza doz artırımı yapmak veya ilacı aniden bırakmak metabolik dengenizi bozabilir. Özetle dostlarım, GLP-1 grubu ilaçlar tıp tarihinde obezite ile mücadelede çok güçlü bir silahtır. Ancak bu silahın ucu keskindir ve yanlış ellerde size zarar verebilir. Obezite sadece bir irade meselesi değil, karmaşık bir biyolojik süreçtir. Bu süreci bilimle yönetmek sizi başarıya ulaştırır. Lütfen sağlığınızı internet üzerinden satılan kontrolsüz ürünlerle veya hekim onayı olmayan uygulamalarla tehlikeye atmayın. Unutmayın, hiçbir kilo kaybı sağlığınızdan daha değerli değildir. Bu videoda anlattıklarımın size rehberlik etmesini umuyorum. Konuyla ilgili merak ettiğiniz her şeyi yorumlarda sorabilirsiniz. Hepsini tek tek takip ediyorum. Eğer bu bilgiler sizin için faydalı olduysa, videoyu beğenmeyi ve sağlığınız için hazırladığım diğer içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıklı, dengeli ve bilinçli bir yaşam dileğiyle bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.